Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim içi sulu sulu, yumuşacık, nefis bir köfte olacak. Eğer yaptığınız köfteler kuru, lezzetsiz ve çabucak dağılıyorsa mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Çok önemli ayrıntılardan bahsedeceğim. Lütfen videoyu atlamadan izleyin ki sizler de tarifi uyguladığınızda aynı sonucu yakalayın. 1 adet orta boy kuru soğanı rondoda iyice parçalıyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Parçalanmış soğanı hemen bir süzgeç içerisine alacağım ve kaşıkla bastırarak suyunu süzeceğim. Soğan suyunu kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü soğanın suyu kıymanın rengini karartır, acı tadını bırakır ve köfte harcınız kısa sürede tazeliğini yitirerek bayatlar, ağır bir koku oluşturur. O yüzden gördüğünüz gibi bu suyu kullanmıyoruz. Yarım kilo dana kaburgadan 2 kez çekilmiş orta yağlı kıyma kullanıyorum. Eğer kıymanız yağlıysa ne yapmanız gerektiğini de birazdan sizlere söyleyeceğim. Üzerine 1 tatlı kaşığı silme tuz ilave ettim. Lütfen tepeli olmasın kullandığınız tuz miktarı. Ve 4 dakika boyunca aralıksız yoğuruyorum. Bakın kıyma başlangıçta tane tane ayrılırken 4 dakikanın sonunda birbirine yapışmaya ve sakız kıvamına gelmeye başlayacak. Tıpkı bu şekilde. Lütfen bu kıvama gelene kadar iyice yoğurun. Kıyma sakız kıvamına geldikten sonra yarım çay bardağından birazcık daha fazla ufalanmış ekmek içi ilave ediyorum. İsterseniz galeta unu da kullanabilirsiniz. Ekmek içini ekleyip 1 dakika daha yoğurdum. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Ve kabartma tozunun üzerine de 1 çay bardağı maden suyu ya da soda ilave edeceğim. Eğer kıymanız çok yağlıysa kullandığınız soda miktarını lütfen azaltın. Yarım çay bardağı da kullanabilirsiniz. Kıyma sıvı malzeme ile bütünleşene kadar yoğuruyorum. Köfte harcınız bu aşamadan sonra oldukça yumuşak bir kıvama gelecek. Bu sizi kesinlikle endişelendirmesin. Bu kadar yumuşak ve lezzetli bir köfte olmasının sırrı da burada aslında. Yoğurdukça biraz toparlanır ama öyle sert ve sıkı bir köfte harcı olmayacak, yumuşak olacak. 2 dakika boyunca aralıksız yoğurdum ve ardından baharatlarımı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ilave ettim. Sevdiğiniz baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Yine 1 dakika kadar yoğuruyorum. Toplamda köfte harcını 10 dakika boyunca yoğurmuş olacağım. En son aşamada suyunu süzdüğüm soğan posasını ekledim ve tekrar yoğurup artık saklama kabına alacağım. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak kıvamlı bir köfte harcı. Üzeri kapalı bir şekilde buzdolabında en az 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hatta bir gün bile bekletebilirsiniz. Ben her iki şekilde sizlere bir gün bekletilmiş ve 2 saat sonundaki pişirilmiş hallerini videoda göstereceğim. Köfte harcım 2 saat kadar dinlendikten sonra elimi hafifçe ıslatarak cevizden birazcık daha büyük bir parça kopartıyorum. Ve gördüğünüz şekilde avucumla bastırarak şekillendiriyorum. Şekil verirken mutlaka elinizi ara ara ıslatın. Daha kolaylıkla yapacaksınız bu işlemi. Ortalama 25 adet köfte çıkıyor. Tabii yaptığınız büyüklüğe bağlı olarak da değişebilir. Yapışmaz yüzeyli tavama 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve tavamı da çok iyi kızdırdım. Yağın tavanın tüm yüzeyine temas etmesi için fırçayla dağıtıyorum gördüğünüz şekilde. Ve kızgın tavaya köftelerimi teker teker yerleştirmeye başlıyorum. Köfteleri yerleştirdikten sonra orta ateşte pişirmeye devam edeceğim.
Köftenin kenarlarında renk değişimi başladığında ters çeviriyorum. Bol yağda kızartmadan ızgara tadında hafif ve lezzetli çok güzel bir köfte. Sizlerin de denemesini ısrarla tavsiye ediyorum. İçinde yumurta kullanmadığım halde hiçbir şekilde dağılmadı, parçalanmadı. Oldukça yumuşak kıvamlıydı, sizler de gördünüz. Ona rağmen hiçbir deformasyon olmadı köftelerde. Şimdi sizlere içinin ne kadar yumuşak ve sulu sulu olduğunu da göstereceğim detaylıca. Asla kuru ve lezzetsiz bir köfte değildir. Köftenin bir kısmını da ertesi gün akşam pişirdim. Bakın bir gün beklemiş halinde de köfteleriniz daha böyle kabarık oluyor. Tabii ki tercih sizin. İsterseniz 2 saat sonra, isterseniz bir gün bekleterek hazırlayabilirsiniz. İnşallah sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitte köfte tarifi ve et yemekleri tarifleri mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videomun sonuna ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini de açık tutmanız yeterlidir. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.